gittiğim seminerlerde 100 kadının en az 8'inde olan soru. Yani hocam belim ağrıyor, bacağıma vuruyor. Diyor ki hocam benim dizim ağrıyor. Filmini gösteriyor. Kireçlenmiş, kıkırdak kaybı var. Nasıl bir yöntem izlemek lazım? Hastanın ne kadar fonksiyon kaybı var, bir de ne istiyor, o çok önemli. Ultrason eşliğinde giriyoruz. Yapıyorsunuz. Bu kaç dakikalık bir iş bu? 5 dakika. 5 dakikalık bir iş. Ağrısız yok bu işin. Yok. Evet. Gayet konforlu, hızlı da bir sonuç alabiliyor. Hasta hemen o gün yürüyebiliyor, evine gidebilir mi? Aynen. Şekilde? Yani hızlı bir şekilde yürüyüp tekrar 5 dakika sonra Hiç yatmasına yürüyor. gerek yok. Geldi Gerek yok. muayeneye, siz yaptınız, gitti bu kadar. Evet. Ameliyat dendiği zaman hastaların çoğu bundan kaçıyor zaten. Artık cerrahi kalmadı Ya galiba mesela değil mi şu var girişimsel ya, şu- tedaviler bak şu- çok ön planda. Şu gerçekten çok iyi ya. Gerçekten de hastayı o kadar rahatsız ediyor ki. Yani. İşte bu manipülasyonu yapabilecek hekim sayısı Türkiye'de çok çok az. Efendim merhaba, işin uzmanlarında bugün benim çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir doktorumuz var. Profesör Doktor Serbülent Gökhan Beyaz bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Oytun hocam nasılsınız? Saçlarım güzel. Nasılsınız? Nasıl olayım? İyi. Çok kıymetli bir hekim bizimle birlikte. Evet. Özellikle ameliyatsız ağrı Çok tedavisi iyi, konusunda gerçekten de. iyi, Evet, başarılı. e, Evet. Ben biraz önce şeye de baktım. Yayınlara da baktım. Gerçekten de emek verilmiş, çalışılmış. Anladım. Siz de şeyden mi meraklıydınız? Hani böyle bu ağrı işlerine hani sonradan merak sardın yani böyle. Yok, sonradan değil. İhtisastayken bizim bir İhtisastayken. hocamız vardı. Bizim rol model. O. Yani bir de orada bizim anestezi ana branşında şöyle bir şey var. Hani hekimi tatmin eden bir şey çok olmuyor. Yoğun bakım, anestezi. Hastayı uyutuyorsun veya epidural spinal anestezi yapıyorsun. Periferik blok yapıyorsun ama sonucunu çok görmüyorsun. Hastadaki o memnuniyeti fark etmiyorsun. Ya da anestezideki yaptığın en güzel şey, her şey bile hep cerraha yazar. Pozitif anlamda. Herkes ona teşekkür ediyor. Ama sen o doktorun o tatmini yaşayamazsın. O yüzden algoloji stajlarında biz hocamızda kanser ağrısından tutun da her türlü şeyde, ağrıda hastanın sorununu çözdüğün zaman o mutlu bakışı görebiliyorsun. Çünkü tedavi ediyorsun hastayı. O bakış bize hep ondan sonra da ağrı ile ilgili çalışmamı sağladı. Ya tabii şimdi şöyle hekimlikte tabii işi küçükkenden beri merak sardığın zaman o tabii daha başarılı oluyor. Yani siz hani mesela küçükkenden beri atıyorum işte çaya takmış ya da kahveye takmışsın ama böyle sende büyüyüp gidiyor yani. Mesela bazısı kansere takar falan. O şekilde daha iyi hale gelir. Buyurun Gonca Hanım. Ameliyatsız ağrı tedavileriniz var. Özellikle PRP, ozon ve nükleoplasti konusunda. Önce şeyi bir şey yapalım. Ne konuşalım? Yok. Şimdi adam mesela bana çok soruyorlar mesela gelen giden insanlar. Mesela en çok bir yere seminere gittiğim zaman bana 3 hastalık sorulur. Biri egzama, biri sedef, biri de dizi ağrıyordur. Ya da kalçası ağrıyordur. Yani şimdi teyzenin dizi ağrıyor. Özellikle işte yaşlı 60 yaşında. Biraz obez, kilolu. Tabi orada meniskus yırtılmış. Ondan sonra harap olmuş. Kıkırdak sıkıntıya girmiş. Şimdi şöyle bir şey mesela. Önce ben şunu sorayım. Şimdi gidiyor onların çoğu şu anda işte dizinin içerisine biraz eklem sıvısını arttırıcı işte hyaluronik asit, kortizon yaptırıyor. Mesela bu ağrıyı gidermek için çok etkili olmuyor. Biraz kayganlığı sağlıyor. Yani mesela burada daha ne yapılmalı? Yani mesela bu insanlar mesela şimdi şöyle bir şey var. Gerçekten bütün dünyada nereye okursanız okuyun kireçlenmelerde yapılacak çok bir şey yok. Yani o ekleme ne yapılmalı? Ya o eklemi değiştireceksiniz ki bazen gerek yok. Çünkü hani protez takmaya gerek yok. Mesela nasıl bir yaklaşım izliyorsun yani? Bu mesela diyor ki hocam benim dizim ağrıyor. Filmini gösteriyor. Kireçlenmiş. Kıkırdak kaybı var. Nasıl bir yöntem izlemek lazım? Şimdi bu tür hastalıklarda, osteoartritte bizim yaklaşımımız şu. Önce gradeleme yapılıyorsun. Zaten Tamam. bir stage yapıyorsun. Orada hastanın ne kadar fonksiyon kaybı var, bir de ne istiyor. O çok önemli. Şimdi grade 4 deyip sana ona ameliyat önerdiğin zaman Yani grade 4 dediğimiz ağır şey varsa Evet. Son kireçlenme. dönem. Evet. Bacaklar Eğrilmiş, eğilmişse, evet. dizde şiddetli ağrı oluyorsa bunlara ameliyat dendiği zaman hastaların çoğu bundan kaçıyor zaten. Evet. Şimdi o sırada senden farklı bir şeyler istiyor. Evet. Şimdi son dönemde de böyle rejeneratif tıbbın içerisinde birçok şeyler çıkmaya başladı. Zaten geleneksel tamamlayıcı tıbbın içerisinde bir ozon gazı ile ilgili birçok tedaviler vardı. İntraartiküler yani dizin içerisine ozon gazı enjeksiyonuna
steroidden daha iyi sonuçlar alabiliyorsunuz. O zaman Bir de biz ilk planda şey mi yapıyoruz? Ozon mu yapıyorsunuz? ozon yapıyoruz. Ozon etkisi kaç gün gider mesela? Adam kaç gün rahat eder mesela? Şöyle 3 ila 6 ay arasında Ha, rahat rahat eder. edebiliyor. Tabii Evet. o rahat edebiliyor. Ağrısını azaltabiliyor. Ondan sonra bizim tabii O zaman maksadımız şu. enjektörün içine çekiyoruz gazı, değil Evet. mi? Ondan sonra eklemin içine yapıyoruz. Aynen. Ultrason eşliğinde giriyoruz. Yapıyorsunuz. Bu kaç Yapıyoruz. dakikalık bir iş bu? 5 dakika. 5 dakikalık bir iş. Ağrısız yok bu işin. Yok. Evet. Gayet konforlu, hızlı da bir sonuç alabildiğin bir Hasta yöntem. hemen o gün yürüyebiliyor. Evine gidebilir mi o Aynen. şekilde? Yani hızlı bir şekilde yürüyüp tekrar 5 dakika sonra Hiç yatmasına yürüyor. gerek yok. Geldi Gerek yok. muayenehane. Siz yaptınız. Gitti bu kadar. Gitti. Evet. Peki geçmedi. Geçmedi. Geçmediği zaman başka şeyler Ne girmeye yapıyorsun başladı. mesela? Mesela o kıkırdak dokuyu tamir edebilecek veya bu dejenerasyonun hızını azaltabilecek şeyler var. İşte kök hücre dediğimiz, egzozom dediğimiz yöntemler var. Evet. Bu kök hücreyi nereden alıyoruz? Kök hücreyi biz ya göbek en iyi şey göbek etrafındaki şeylerden, yağlardan elde edilebiliyor. Biz buna stromal vasküler fraksiyon diyoruz. Siz orada muayenehanede anestezi eşliğinde küçük Evet. orayı uyuşturuyorsunuz. Kesiyorsunuz orayı. Kaç santim bir kesi yapıyorsunuz oraya? çok küçük. 1 santimlik. Bir 2 santim bile değil yani. Yarım Daha santimden yarım daha santimlik, küçük. 5 yani santim milimetrelik bir kesi Tabii. şuraya. 2 milimlik bir Kestiniz. kesi diyebiliriz. Sonra ona. orada yağ dokusu aldım biraz. Oradan ya bir bardak civarında bir yağ dokusu. Evet. Laboratuvara çağırıyoruz. Laboratuvarda dediğimiz onların özel santrifüj aletleri var. Geliyor. Biz aldığımız yapıyı veriyoruz ona. Bize çıktı olarak yaklaşık bir 10 cc, 15 cc yağ hücresi geliyor. Yani o yağın içerisinde mezenkimal kök hücreler var asıl istediğimiz ve onun etrafında olan perisit dokular, diğer dokular falan var. Hasta geldi. Onu siz kestiniz. Yağı aldınız. İşlemlerden geçirdiniz ve bir enjektör o pembe beyaz renkli sıvı çıktı. Evet. Bu kaç dakikanızı alıyor bu işlem Bu mesela? yaklaşık bir yarım saatimiz alır. Yarım saatini alıyor. Daha sonra Enjeksiyonunu yapıyoruz. Diz enjeksiyonu. enjeksiyon 5-10 dakikada. yaptınız. Ondan Tamam. sonra da hastayı, tabii bunları ben genelde hastanede yapıyorum. Tamam, Ameliyathanede, tamam. steril şartlarda Evet. yapıyorum. Sonra hastane servisini alıyoruz. 2 saat sonra taburcu alıp evine gönderiyoruz. yine yürüyerek kendi gidiyor. Tabii. O zaman şöyle yapıyoruz. Demek ki ozon yaptık. Hasta 6 ay rahat ediyor. Ondan dedi ki ya benim tam geçmedi derse de biraz yağ dokusu Yağ aldık. dokusu. Peki bir üstü var mı bunun? Ya yine geçmedi. Yine geçmediyse o zaman mezenkimal hücreyi yapıyoruz. Laboratuvarda çoğaltarak veriyoruz. Evet. Bu sefer saf kök hücre veriyoruz. Saf kök hücre veriyorsunuz. Onu çoğaltıyoruz. Kaç milyon lazım? 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon ne kadarsa hazırlatıyoruz onu laboratuvarda. Onun hazırlanması 6 ila 8 hafta sürüyor. Evet. Yani hastadan ürünü aldıktan sonra laboratuvara gönderiyoruz. O ürün Yani siz hazırlanıyor. yine yağ dokusu alıyorsunuz. Tabii alıyoruz, gönderiyoruz. Bu sefer kök hücreyi çoğalttırıyorsunuz Çoğaltıyoruz. içindeki. Ya da hani bazı ileri yaşlarda olan hastalarda kemik iliğinden de alabildiğimiz oluyor. Kemik iliğinden alıyoruz. Gene laboratuvara gönderiyoruz. Buradan öyle yaptığımız zaman hem egzozomunu ayrı çıkarttırıyoruz hem hücresini ayrı çıkarttırıyoruz. Böylece daha etkili bir sonuç oluyor. Yani böyle bir olayda böyle bir yani demek ki bir en az bir 3 tane 4 tane bir yaklaşım var. Var. Bu şekilde. Peki bu hani dizde olsun ondan sonra kalçada olsun bu sinirleri blok etmek işte oraya lazerle ya da diğer yöntemlerle yani bir sinir ablasyonu ya siniri yakma gibi bir şey var mı? Şimdi dizde var. Var. Dizde Ya bu geniküler şöyle sinirler var. söylüyoruz bunu yani yine geçmedi ağrı mesela. Kronik ya da Tabii. ya da Evet, yine kronik değil. Geçmedi. Evet. Yapıyoruz. Dizin etrafında geniküler sinirler var. Evet. 3 tane ayrı siniri dizin etrafındaki onları ne yapıyoruz? Bloke ediyoruz. Veya radyo frekansla RF'le yakıyorsunuz. yakıyoruz. Hiç olmadı sabah da konuştuğumuz gibi ağrı pilinin elektrotlarını oraya yerleştiriyoruz. Anladım. Yani bu sefer hasta kesin çözüm sağlıyor. Evet. Yani hiç ağrısı olmuyor bundan Olmuyor. sonra. Evet. Yani ağrısı çok azalır ama Azalır. yani hiç ağrısı olmaz diyemem. Azalır. Aha, azalır. bayağı Yani demek ki işte önce ozon yaptık olmadı işte yağ dokusundan elde ettiğimiz maddeler kullandık. Sonra kök hücre yaptık. Yine olmazsa da sinir bloğu dediğimiz Evet. sinirin çalışmasını engellemek ya da işte orada ne yaptık? Orada sinirin ucuna yaktık yani ısıyla onu Evet. yapıyoruz. Peki şimdi tabii yine bana gelen ikinci bir şey de sorayım ben size. Sadece şimdi bu diz ağrıları. Bu diz ağrısı. Ne yapıyor? Şimdi bana gelen ikinci sorun. Şimdi biz yine kitap fuarına gidiyoruz. Şimdi millet kitap fuarına geldiği zaman millet pek bir orada diyor ki ya hoca inse de bir şeyler sorsak yani. İşte herkes Sırası hazırlıyor bekliyor. işte burasını hazırlıyor. Birisi parmağını hazırlıyor. Biri işte yerini hazırlıyor. Ben iniyorum herkes gösteriyor. %80
8 ila 10 hasta şunu diyor bana. Hocam benim belim ağrıyor. Belimin ağrısı ayağımın ucuna kadar gidiyor. Benim ilk sorduğum şu. Güç kaybın var mı yani? Yok. Peki his kaybın var mı? Uyuşma, karıncalanma? Yok. Sadece ağrım var diyor. Kullanmadığı ağrı kesici kalmamış. Yani piyasadaki ağrı kesicilerin tamamı içilmiş. Yani bana şunu diyor. Hocam ben diyor ilaç deme bana. Peki bu adamın belini ne yapıyorsun? Şimdi o kişinin beline tabii bir sinir trasesi boyunca yani sinir yolu boyunca bir ağrı oldu. Ya bu Bacağın adam- parmağına geliyor ya, Ya ağrı. şöyle siyatik ağrısı. Yani siyatik ağrısı. Siyatik. Bu teyzelerimiz yine biraz kilolu. Ondan sonra yine bel kireçlenmesi var. Hafif beli kaymış. Belki fıtığı var. Fıtığı var. İşte şöyle diyoruz. Fıtık var. Kireçlenme var. Biraz dar kanalı var. Faset artrozu var. İşte ligamentum flaum hipertrofisi Ne kaldı? var. Her şey var. Daha ne kaldı? Şimdi şöyle bu artık şimdi şöyle. Bana şunu soruyorlar. Hocam ben ameliyat olsam geçer mi? Ben diyorum ki geçmez. Çünkü ben şunu biliyorum. Geçmiyor. Bizim tıpta bir cümle vardır. Bel ağrısı ameliyat edilmez diye. Biz belde sadece güç kaybı varsa ve sinire basıp his kaybı varsa ameliyat ediliyor. Yoksa ağrıyı ameliyat et %60 geçmiyor. Ve kronik bel olduğu oluyor. Ne oluyor biliyor musun? Bir daha o kötü bele bir de bıçak vuruyorsun. O bel oluyor. Kötü bel çok kötü bel haline Düzelmiyor, geliyor. yok. Bunun nasıl bir yaklaşım izliyorsun? Mesela hasta geldi şimdi mesela diyor ki baktırdım mesela biz ne yapıyoruz? MR'ını çektik, EMG'sini çektik. Evet baktık sinirde bir bası yok. Her şey iyi yani bir güç kaybı yok. Ondan sonra duyu sorunu yok. Sadece ağrı var. Geldi şimdi. Onu çok rahat tedavi et. Ne yapıyorsunuz mesela? Şimdi biraz önce saydın ya şeyleri. Şu var, bu var. Şimdi faset artrozu var, dejenerasyonu var. Faset ne yapıyoruz? Radyo frekans Buna yapıyoruz. faset şu yani omurgaları birbirine bağlayan eklemlere faset deniyor. Evet. Oraya O eklemlerin her bir şeyine, ucuna şey yapıyoruz. Arefle yakıyoruz. yakıyorsun. Bu net Net. bel ağrısını rahat geçiriyor. Rahat geçiriyor. Çok rahat. Ama o tabii birkaç seviye birden yapmak lazım. Tek seviye burada hataya düşülen şey o. Tek seviye yapılıyor. Halbuki onun bir omur 2 tane sinirden inerve olduğu için bilateral böyle dörder Yani- seviye en yani- az yapıyorsun. Sorun 2 vertebrada bile olsa en az 4-5 yeri kapatıyorsun. Yapıyorsun. Kapatıyorum Evet. öyle. Öylece bel ağrısı, aksiyel bölge Güzel. tamamen ağrısı azalıyor. Bayağı da çok rahatlar hasta. evet. Baktık ligamentum flavum hipertrofisi var dedik. Kanalı daraltıyor. Hemen o bölgeye bir epidurogram yapıyorsun. Oraya epidural steroid enjeksiyonu yapıyorsun. O da onu çok rahatlatıyor. Orada ligamentum flavum oradaki omurları birbirine bağlayan sert, bunlar kablo gibi vücudu şey yapan, omurların birbirine ayrılmasını önleyen şey gibi bağlar diyelim. Yani o bağlar da büyüyor. O zaman onlara kortizon yapıyorsun. Demek ki Bu iyi oluyor yalnız ben söylüyorum sen açıklıyorsun. ama böyledir bu işler yani. Şimdi benim biliyorsun halkın beni sevmesinin sebebi ben halk ağzıyla konuşuyorum. Yani biz her şeyi biliriz ama halk ağzıyla konuşuruz. Yani bizim öyle bir şeyimiz bir var. şey aklıma geldi. Bir Türkiye'den beni çok şeye çağırmazlardı böyle. Sunumlara falan. İlk sunum davetimi şeyden aldım. Macaristan'da bir tane kongreden aldım. Dediler ki o da benim çalışmayı görmüşler. Diz eklemi içerisine morfin enjeksiyonun işte steroidle farkını şey yapmıştım. Onu anlatır mısın diye gittim. Şimdi İngilizce'de zayıf bende. Şimdi çalışıyorum tabii sunumu böyle ezberliyorum. Ne anlatacağım. Tamam dedim ya sunumu halledeceğim de soru gelirse ne yapacağım? Ama içinden de şey oluyor. Diyorum ki inşallah sormazlar. Neyse girdik. Anlattık güzelce. Başladı sorular gelmeye. Hep kısa ve net cevaplar veriyorum. En sonunda bir tanesi en arkalardan bir soru sordu. Anlamadım. Çinli. Öyle yuvarlıyor ki anlaşılacak gibi değil. Kusura bakmayın dedi. Tekrarlar mısınız? Anlamadım. Adam bir de uzunca söyledi. Baktım gene anlamadım. Dedim ki bir daha tekrar eder misiniz? Bu sefer moderatör dedi ki ben İngilizceye şey yaptı. Çevirdi adam. Anlattı hakikaten anladık. Öyle cevap verdik. O da gibi oldu bizim buradaki. Ha işte biz o şekilde, Daha iyi anlatabilmek için. güzel. Yani demek ki yani bu kronik bellerde yani bu bel ağrılarında yani artık insanlar müzdarip olunca bu şeyden ne onun adı ağrı kesiciler. Gerçekten bu çok büyük bir şu sorun gerçekten de gittiğim seminerlerde 100 kadının en az 8'inde olan sorun. Yani hocam belim ağrıyor işte bacağıma vuruyor siyatik ağrısı gerçekten ne yapacağını bilmiyor. Ya burada yapılacak şey şu.
fas oradaki eklemleri, ucundaki sinirleri yakmak. RF ablasyon yapmak. Evet. Biraz da kortizon, bu iş bitiyor. Bitiyor. Peki geçmeme ihtimali var mı? Var. Ne yapıyorsunuz ona tekrar? Onu eğer nedenine ya geçmeme biraz şey oluyor. Mutlaka ağrısını azaltıyor. Burada Abi %40 azaldı. azaldı. Şimdi Hasta şöyle bir için şey de var. yeterli Şöyle, değilse- şunu da geleyim. Her insanın ağrı şeyi farklı, tamam mı? Şimdi Eşeği. nasıl biliyor musunuz? Şimdi mesela reflü örnek vereyim. Ya herkes reflü oluyor. Ama reflü bazı insanlarda yanma yapıyor göğsünde. Ya bazı adamın reflüsü var. Umurunda değil. Adam diyor ki senin abi reflüsün var diyorsun. Reflü neden biliyorsun mesela? Şey yapıyorsun. Grafi çekiyorsun. Yedikleri. Adam geliyor geriye. Nasıl sen diyorsun? Hiç ben diyor ekli. Yani adam iç organını hissetmiyor. Mesela bazı insanlar azıcık kaçsın. Aman aman yanıyorum, ölüyorum. Mesela iç organlarda böyle mesela. Bu karın ağrısı da böyle. Mesela adam bazı gaz oluyor, iki büklüm. Adamın öbürsü umurunda değil. Yani insan iç organları hissetmesi de. Kalbi de mesela öyle. Mesela herkesin erken vuruşu oluyor. Hani kalbi arada tekler mesela. Evet. Bütün kalpler. Bazı hep hissediyor onu. Bak bir daha oldu diyor. Öbürsü diyor, bakıyorsun EKG'de %10'u tekliyor. Umurunda değil. Yani her insanın gerçekten ağrı eşiği çok farklı oluyor. Yani o sizin işiniz o konuda çok zor. Hani bazı hasta şunu diyebilir size. Yine geçmedi. Yani bir üste çıkman gerekecek yani. Tabii. O durumlarda şöyle yapıyoruz, yönetiyoruz. Epidural alana kateter yerleştiriyoruz. Onu 3 gün boyunca oradan ilaç veriyoruz. Hipertonik salin veriyoruz. O ağrıyı çok ciddi bir şekilde azaltabiliyor. Veya fıtığı büyüktü. Fıtık ağrıya neden oluyor. Bu sefer nükleoplasti dediğimiz fıtığın içerisine girip o skopi eşliğinde oraya ya lazer uygulaması yapıyorsunuz ya başka enjeksiyonlar var. Onları yapabiliyorsunuz. Eskiden kapsaisin yaparlar, acı biber yaparlar. Ne diyorsun? Ne? Hala var mı o işler? Şöyle, şimdi ona kemonükleozis deniyor. Evet, kemonükleoz yapıyor musunuz hala? Ozon da bir kemonükleozis aslında. Tamam. Onu yapıyoruz. Ha, o dönem bitti yani. Evet. O acı biber işi bitti mi Acı yani? biber işi bitti. Onu yakı olarak yapıyorlar. Onu Şimdi yakı olarak hazırda. yapıyorsunuz. Eskiden diskin arasına kapsaisin verilirdi. Yani acı biber verilirdi. Şimdi ozon veriyorlarmış. Ya Boyun omurgasına da iyi geliyor mu? Bele iyi gelen Tabii. genelde boyuna da iyi geliyor. Sonuçlar aslında boyundakiler bir %10 daha iyi oluyor. Enteresan ya bir aynı şekilde. olayı biz boyuna da yapıyorsunuz. Tabii boyuna da yapıyoruz. Bir de hocam kanser vakaları çok fazla. Kanserde ağrısı olan insanlar var. Onlar gelebiliyor mu size? Onlar da geliyor tabii. Neler yapıyorsunuz? Duyanlar geliyor, Evet. bilenler geliyor. Burada en büyük şey şu, biz onkologlarla tam duyuramıyoruz. Algoloji uzmanı veya kanserle ağrısıyla uğraşan uzman hekim sayısı çok az. Bir de buradaki biraz daha girişimsel yöntemlerin şeyi fazla. Mesela en basitinden bir epidural veya spinal port takmak gerekiyor. En basitinden. İşte bu manipülasyonu yapabilecek hekim sayısı Türkiye'de çok az. O yüzden o hastalara hep ortada kalıyor. Şunu yapıyorlar. Bant yazıyorlar, ağrı bantı. 100 mikrogram. Olmadı bir 100 daha ekliyorlar. Ya o bir çok 100 sıkıntı daha. mesela gerçekten de yani kanser ağrısı hem dirençli hem de hastanın konforunu çok bozan bir ağrı. Dediği doğru yani sadece hastaya morfin ve türevleri yazıyor. Yani bu bazısı ağızdan bazısı vücuda yapıştırma. Ama ne yazık ki bir sıkıntı oluyor. Hastada bir süre sonra buna karşı bir bağışıklık gelişiyor. Yani vücut artık onu hissetmiyor. Yani ilacın etkisi bitiyor. Yani mutlaka bir girişim gerekiyor. Gerçekten de yani orada algoloji çok önemli. Yani özellikle mesela bizim gördüğümüz tafra yolları kanserleri çok ağrılıdır. Pankreas çok ağrılı. Akciğerin bazıları şu özellikle üst tarafta olanlar plexus'a, kola yakın, kol sinirlerine yakın olanlar çok ağrılı. Bir de metastazlar çok ağrılı. Mesela özellikle vertebraya yani omur metastazları. Yani sen ışın bile versen onu geçiremiyorsun bazen. Gerçekten orada şey çok önemli. Mesela şunu söyleyeyim mesela önce onu sorayım. Mesela pankreasta ağrıyı kesmek için mesela yine herhalde pankreasın içine değil mi? Onun yanındaki sinir bölgesine plexus'a oraya ablasyon neyle yine RF mi yapıyorsunuz oraya? Alkol mü yapıyorsunuz? Alkol veya fenolle. Fenolle. Yapıyoruz. O splankinik sinirler var. Bir de çölyak plexus var. Sırttan mı giriyorsunuz? Sırttan giriyorsunuz. Sırttan giriyoruz. Sırtta uzun bir iğneyle tomografi eşliğinde değil mi? Skopi veya tomografi eşliğinde. Biz daha çok skopi kullanıyoruz. Evet. Girip o sinirleri bulup ya alkol veriyoruz. Evet. Ya fenol kullanıyoruz. Fenol daha iyi. Veya RF yapıyoruz ama benim kişisel yaklaşım genelde RF ile beraber bir fenol vermek. Fenol verdiği zaman dağılıyor ve daha çok... İkisi daha iyi etkili oluyor. Evet. Biri biri her şey oluyor. Ne onun adı?
şey oluyor. Elektrikle yakma oluyor. Öbürü de biraz da kimyasal yakma oluyor. Böylelikle İkisi beraber hasta daha rahat etkili ediyor. oluyor. Yani. Ne kadar rahatlatıyor Ya kanser onun hastasını? net bir şeyi yok ama gene 3-6 ay rahatlatıyor bayağı. Ağrı pilini kimde kullanıyorsunuz? Şimdi ağrı pilini daha biraz ağrılarını kontrol edemediğimiz Kronik hastalarda ağrılarda. ve survey biraz daha uzun. Yani yaşam beklentisi biraz daha uzun olan hastalarda kullanıyoruz. Tabii kansere bağlı ağrılarda onun pil kullanımı biraz daha farklı. Hani onları şarj edilebilir pil değil de daha uzun ömürlü 5 yıllık, 6 yıllık kendiliğinden Onun yine çalışabilir. ucunu yine şey içine mi koyuyorsunuz? Yine oradaki sinir bölgesine mi koyuyorsunuz? Tam epidural alana yerleştiriyoruz. Epidural da koyuyorsunuz. Onu epidural Tabii. evet. O tam spinal kordon arkasına yerleştiriyoruz. 2 tane ayrı elektrot. Bel, bacak, sırt ağrıları için oldukça etkili oluyor da. Eskiden şey yaparlardı böyle ne adı? Kordorizotomileri vardı böyle. Var, hala yapıyor var. musun? Omurilik Tabii. kesilirdi. Şimdi o eskiden tamamen cerrahi olarak keserlerdi. O da çok komplikasyonu Omurilik olan. kesisi bu ya. Omurilik geçmeyen ağrılarda omurilik kesisi yapılırdı. Özellikle Ağrı liflerine. kanser, akciğer kanseri Öyle mi? hastalarında. Evet. Şimdi onu daha kolaylaştırdık. Perküten olarak tam böyle şeyin arasından, kulak memesinin arkasından giriyoruz tomografiyle. Girip orayı çok küçük bir nokta spinotonomik traktusu Kesiyorsun. denervasyonu yapıyorsunuz, bitiyor. Çok iyi Cerrahi ya. yapmadan. Artık cerrahi kalmadı Ya galiba mesela değil mi şu var ya, girişimsel şu- tedaviler bak şu- çok ön planda. Şu gerçekten çok iyi. Yani gerçekten de hastayı o kadar rahatsız ediyor ki yani gerçek şöyle hastalığın yani ben hep şunu söylerim. Hani Hipokrat ne der biliyor musun? Doktorluk ağrıyı kesmektir der. Yani bu adam hani bizim hakikaten doktorluk ağrıyı kesmektir. Yani bugün işte dişine ağrısı. Ya hani işte dişini dolgu yaptıracağız, kanal tedavisi ya boş ver ağrı geçsin. Çünkü çok kötü ya. Yani insanda iki ağrı vardır derler. Bir tanesi diş ağrısı, bir tane doğum ağrısı, Doğum ağrısı. bir de kanser ağrısı. Yani hastanın olayı o kadar ya hasta yani o kadar şey oluyor ki ağrıdan kanser tedavisinden vazgeçiyor. Yani şöyle oluyor. O kadar fazla ağrı oluyor ki depresyona giriyor. Ha diyor ki ben bırakıyorum her şeyi bu sefer. Aslında belki de iyi olacak. Ondan sonra kül olacak bir hasta vazgeçiyor. Adama diyorsun ki ya şunu yapalım diyorsun. Adam bir şey yapmak istemiyor. Çünkü depresyona girmiş. Ve sinir sistemi çöküyor Çok hocam. bu sefer ağrıyı kestiğin zaman hasta başka bir adama dönüşüyor. Bir de sıkıntı şu ağrıda hakikaten ağrı beyni oluşuyor. Ya ağrı beyni öyle bir şey ki ağrı beyni şu. Her şey beyninde ağrı olarak nitelendiriyor hasta. Bu sefer hasta kanser hastası dişini de fırçalayamıyor. Yani çorabını giyemiyor ya. O bile ağrı yapıyor yani. Hani ağrı beyni yıllarca devam ediyor. Yani ben şunu söyleyeyim size. Bir insan ağrısı 2-3 yılı geçti mi o ağrıyı geçiremiyorsun bir süre sonra. Ha, beyin de dönüşüyor ve başka bir yapıya dönüşüyor. Hocam böyle bir ağrı beyni denen bir yapı oluşur. Oraya kadar gitmemek lazım. Yani Evet. aslında ağrıyı bence ilk 2 ayda 1 ayda Tabii çözmek lazım. çok iyi. Yani bu Kronikleştirmeden. uzadığı zaman baş belası. Ben şey de ekleyeyim. Mesela hasta kanser, ağrısı da var. Ağrı iyi tedavi edilmiyor ama kanser tedavi ediliyor, remisyona giriyor. Ama araştırmalar yapmışlar, %40 ağrılar devam ediyor. Kanser yok ama ağrısı devam ediyor. Biraz önce söylediğimiz şey işte. Altında ne yatıyor? Birçok Stres. neden var. Stres değil, ağrı hafızası oluşuyor. Ağrı Ağrı hafızası hafızası. oluşuyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Ağrıyı çözmezseniz Evet. hasta her şey olsa bile ağrısı geçmiyor. Antidepresanlar geçiriyor Yani şöyle ağrıyı. iki tane şöyle diyorum. Demek ki şöyle bir şey söylemek lazım. Ağrı ağrıyı getiriyor. Evet. İkincisi de ağrı hastayı vazgeçiriyor. Yani hasta vazgeçiyor ya. Ya diyor ki ben diyor istemiyorum diyor. Hocam ağrıdan Hatta intihar daha kötü eden bir şey oluyor. insanlar var. Yaşamak istemiyor. Evet, ya. evet. Hocam evet. ağrı çok sıkıntılı bir şey de ya. Çok. Ağrıyı kim bilir biliyor musun? Çeken bilir. Çeken bilir. Hani ağrı hani millet diyor ya işte hocam ağrıyı çeken bilir. Tabii. Hani der ya damdan düşen için damdan düşene getiriyor. Aynen Hakikaten öyle. ben bu konuda çok katılıyorum. Tabii şöyle bir şey sormak lazım. Şimdi ağrı için bir sürü şey var. İşte saydık işte siniri yakıyorsun, işte pil koyuyorsun epidural alana, işte söyledik omuriliği kesiyoruz o ağrı liflerini falan filan. Ya bir de bu şeyi ne yapacağız? Yani ben sorayım. Bana gelen bir hasta grubu da şu. Özellikle kadınlara fibromiyalji. Şimdi kadın geliyor diyor ki şimdi ben şuradan anlıyorum insanları. Şu sıktığım zaman şöyle sıktığım zaman. Ama hocam elleme diyor. Ya dokunsam başlıyor. Tamam fibromiyalji nedir? İşte daha çok kadınlarda görülür, erkeklerde görebiliyor. Vücudunda ağrı noktaları var. Özellikle sırtlarında. Sırt ağrısı. Ondan sonra şu dirseklerinde ağrı. Fibromiyalji de aslında şunu diyor. Sabahleyin kalkıyorum diyor. Yorgun kalkıyorum. Sırtım ağrıyor. Neren ağrıyor gösteriyor işte. Ve oralara elini bile dokundurmuyor.
ve hafif dokunduğun zaman şuraya, şu kasa. Yap aman hocam. Şimdi fibromiyalji ne yapıyorsunuz? Fibromiyalji çok zor bir hastalık. Evet. Hani böyle çok sık dilleniyor ama ya gerçekten tedavisi zor. Şöyle yapılıyor bizim yaklaşımımızda. Şimdi bir de sensasyon yapmak lazım. Şimdi burada ben size söyleyeyim, size açıklar. Santral sensasyon var. Şimdi o beyindeki duyarlaşmayı azaltmak için IV terapiler başlandı. Biraz önce girişte konuşmuştuk ya, ketamin. Mesela en çok kullanılan ilaçlardan bir tanesi IV ketamin. Çok bu anestezik dozda veriliyor. Belirli aralıklarla, dozlarla. Bunu 1 miligram falan mı yazıyor kiloya? Yok, çok daha düşük. 0,5'ler, 0,3'ler. 0,2'ler, 0,2'ler 0,1'ler gibi veriyorsun. çok Evet. düşük dozda gün aşırı böyle 8-10 seans yapıldıktan sonra hastanın o duyarlaşmayı azaltabiliyorsunuz. Yani şöyle, sadece anestezi hekiminin kullanabileceği damar yolundan kullanılan anestezik maddeleri verebiliyoruz. Verebiliyoruz. Evet. Bir tanesi de lidokain. Evet. Aynı şekilde lidokainin de etkili olduğu görülmüş. Onda şey içine mi, kas içine mi yapıyorsunuz? Yok, onu da IV olarak damardan veriyorsunuz. verilebiliyor. Ama tabii bunlar kalpte ritim bozukluğu oluşturacağı için bunlar hastane şartlarında Tabii. monitörize, yani ediliyor. kalp EKG çekilerek verilen ve bunlar mutlaka profesyonel hekimler tarafından verilen işlemler. Bu arada bunu söyleyelim. Evet. Eğer şey oluyorsa diğer türlü de ne yapıyoruz? Kas içi enjeksiyonlar. En çok uyguladığım şeylerden bir tanesi de gene radyofrekans. Ama burada pulse radyofrekans dediğimiz şey var. Bunda aralıklı radyo dalgaları veriyoruz. Ama ısı hiçbir zaman yüksek boyutlara gelmiyor. Maksimum 42 derece oluyor. Kasın içine veriyorsun Kasın bunu. içerisine, o kasın içerisine yaklaşık 2 dakika, 4 dakika her bir kasın etrafına içine o şeyi yapıyorsun. O zaman şöyle, burada en azından bir umut ışığı bana doğuyor. Çünkü şimdi şöyle, fibromiyalji hastalarının en büyük sıkıntısı şu. Ya bu hastalar uyuyamıyor. Uyuyamadığı için ağrısı daha çok artıyor. Ağrısı arttığı için iyice uyuyamıyor. Tam bir Ya kısım. kısır döngü, elinde bir paket ilaç, ne ilaçlar, neler. Bir de bu klasik bizim kullandığımız bazı ilaçlar var. Gerçekten de dikkat dağınıklığı yapan, araba kullanmayı engelleyen, iş gücü kaybı yapan ilaçlar. Aslında diyor ki ben bunları kullanmaktan Leyla oldum diyor. Ya hakikaten çok kötü. Ben torunuma bakamıyorum diyor. Ya geçen sene bir tanesi evi yakmış. Yaşam kalitesi düşüyor. Şeye gitmiş, o kadar çok ilaç almış ki, ya benim diyor ev yandı diyor. Demiş ev yandı demiş. Ev var mı? Ev nerede diyormuş. Yani o kadar yüksek doz. Hakikaten bazı şekilde fibromiyajide mesela güzel şeyler söylendi mesela. Demek anestezik ilaçların kullanabileceğini, anestezi hekimleri eşliğinde kas içine radyo frekans yapılması gerektiğini. Şimdi yine benim demek ki tamam, eklemi çözdük. Diz tamam. Bel tamam. Beli ağrıyor. Boyun teyzeler tamam. Evet. Kanser ağrısı tamam. Fıtık Onu tamam. da şeyi de hallettik. Fibromiyaljiyi de hallettik. Şimdi tabii benim başıma gelen en büyük sıkıntılardan bir tanesi de bana sorulan migren. Evet. Şimdi şöyle, migren artık erkeklerin de hastalığı oldu. Şimdi ben gittiğim yerlerde, ya ben öyle bir hasta bakıyorum ki mesela 1 saatte 150 insan dinliyorum. Bak 1 saatte. Bir saat nasıl böyle geç gibi. Hocam şuna bak. Hocam bura. SSK doktoru gibi. Aynen, ama şöyle benden bir şey bekliyor. Şu, hemen ya ilaç ya da diyorum bu ilaçlık değil. Bana şunu bekliyorlar. İlaç mı değil mi? Ben Değil. diyorum ki ilacı kullan, 1 ay geçmezse bunu yap. Hemen bunu bekliyor benden. Şimdi şöyle insanlar var. Evet, migrende insanlar klasik olarak bizim migren ilaçları var. İşte klasik olarak işte ağrı kesiciler var. Yeni migren ilaçları var. Evet. Akıllı ilaç dediğimiz akıllı migren ilaçları var. Peki şöyle bir şey de var. Bu bazı hastalar diyor ki işte ben migren botoks yaptırdım diyor. Yani insan şunu bekliyor. Hocam ilaçtan sıkıldım ben diyor. Yani ben hayat boyu diyor bu ilacı kullanmak istemiyorum. Bu geldi. Böyle bir imkanları var mı bu insanların? Var. Ne yapıyorsunuz bunu? Şimdi bunlar gene radyo frekans diyeceğim. Evet. Ya bu tekniğin adı aslında. Burada uyguladığın yer çok önemli. Şimdi son yıllarda... Şimdi bu radyo frekans ne biliyorsunuz onu söyleyeyim. Radyo frekans ne? Radyo frekans yakma. Eski adıyla dağlama. Ama bu dağlama nasıl biliyor musun? Deriye değil. Sinire. İçeriden. İçeride. Bunu bizim dağlamacı kim biliyor? Sabuncuoğlu Şerafettin'dir bizim dağlamacı. Sabuncuoğlu Şerafettin Amasyalı'dır. Amasyalı, evet, orada yeri Ama var. gittiğin zaman Eskilerden mi? Tabii. Sabuncuoğlu Şerafettin diyorsun ki neren ağrıyor şurası? Hemen kızdırır demiri.
Hemen Demirle. Tamam, tabii. Ama şöyle Hindistan'da bazı doktorlar Var. bunu yapıyor biliyor musun? Demirle dağlardı. Sabuncuoğlu Şerafettin bir de ilk Türkiye'nin benim atamdır. Deneysel tıpla uğraşır. Şimdi Sabuncuoğlu Şerafettin nereden biliyor bir şeyin zehirli olduğunu? Şeyi alıyor. Ne adı? Horozu. Diyor ki bunu diyorlar içelim mi yiyelim mi? Hemen bir parça alıyor. Horozun hemen makat kısmına sürüyor. Bekliyor. Kızardı mı diyor bu zehirlidir yemeyin. Çünkü orası en narin yeri de. Evet. Bir de Sabuncuoğlu Şahane benim ekolüde. Bir de tiryak hazırlar. Sabuncuoğlu tiryak şu. Panzehir. Panzehir şöyle yapıyor. Önce horozu alır. Yılanı ısıttırır. Sonra da panzehiri verir. Böyle ona da tiryak denirdi Tiryak. eskiden. Aynen öyle. Sabuncuoğlu Şerafettin, onun için ben pek severim Sabuncuoğlu. Sabuncuoğlu Şerefettin. Şerefet. Aynen. Nereli? Amasyalı. Amasyalı. Evet. Ondan sonra. Onun için ben onun kitaplarını da okurum. Onun için onun böyle şeyleri vardır. Şimdi şöyle. Migrende nereye yapıyorsunuz? Yani hangi baş bölgesine? Aref şu Evet. sinirleri yakıyorsunuz. Evet. Hangi sinirler? Bizim en çok supratoroklar, supraorbital. Evet. 2. Bir de arkada büyük oksipital, küçük oksipital. Onları? Bunları yaptığınız zaman migren hastalarında %70 varan oranlarda ağrıyı azaltıyor. %70 çok iyi bir Çok oran iyi. hocam. Ve Evet. şey yapıyor. Bu son 2022'de çıkan çalışmanın sonuçları bunlar. Ve bunlar da oldukça etkili. Veya bazen tabii hastanın durumuna göre işte baş ağrısı olduğu zaman bazen her şey migren deniyor. O yüzden burada bir sfenopalatin ganglion var. Evet. Oraya mesela müdahale edilebiliyor. Veya trigeminal ganglion var. O da baş ağrılarının bir kısmını alabiliyor. Oralara blokajlar yapıldığı zaman mesela ne yapıyorsunuz? Burun köküne bir test kulak mikrobiyoloji çubukları var diye. Onu ilaca bandırıyorsunuz. İyice şişiyor. Sonra burun deliğinizden o tam mukozanın altına yerleştiriyorsunuz. Bu Bu kadar. bir test iğne. Ha, test iğnesi. Eğer Sonra hasta diyorsa ki benim başım zonkluyor değil mi? bununla geçiyorsa Ha, ağrısı oraya siz şey mi anestezik mi koyuyorsunuz? evet lokal anestezi Sizin koyuyoruz. galiba bunların en büyük şeyi lokal anestezi. Buna ne yapıyor biliyor musun? Ben bundan anladım şimdi. Anestezi hekimi şunu yapıyor algologlar. Bir yerin ağrıyor mu? Oraya azıcık lokal anestezik koyuyorlar. Yani lokal anestezik şu. Küçük miktarda bir ağrı kesici koyuyor. Orası kesilirse diyor bak bulduk biz bu yeri. Hemen oradakisinin işini bitiriyor. Doğru noktayı Doğru. O ulaşınca noktayı evet çok yakıyor önemli. sonra. Çok önemli. Sabuncuoğlu Şerafettin'e koy yakıyor. Ama bunu- çok önemli bir Çok- şey o. Önce o bölgeye ağrı yapacak madde, ağrıyı kesecek madde verilir. Bazen de eskiden ağrı yapacak madde de verilir. O da aynı. Yani önce ağrının kaynağı bulunur. Kaynağı bulunur. Küçük miktarı ağrı kesilirse Evet. o sinirin işi kökünden kurutulur. Ya, bu tedavinin adı ne hocam? Ganglion blokajı aslında. blokaj. Sfenopalatin. Evet. Ya yerine göre burada sfen, burada trigemin, burada oksipital gibi. Ya siz burun köküne oradan ya burunun ta arka bölgesine doğru oraya bir lokal anestezik yapıyorsunuz. Baktın kesildi. O sfenopalatin de yine RF yapıyorsunuz. Tabii. İyiymiş ya bak burada bak. Gün geçtikçe Daha- gelişiyor rejeneratif tedaviler değil Hayır mi? bu rejenerat Bu değil değil. canım Değil. bu. Sen de her şey rejenerat diyorsun. Bu ne? Girişimsel mi? Girişimsel. Bunlar sinir yakma Hocam ben doktor değilim. Yarı doktora. Yarı doktorum. Sinir yakma tedavileri. Evet, evet. Peki şimdi ya bu migren bak iyi oldu bak bu. Ya bu migren önerilebilir insana. Çünkü hakikaten ben bazen ya insan çok müzdarip olmuş mesela. Hani botoks da bir miktar iyi geliyor. Evet. Ama geçici adam şöyle diyor bana. Ya hocam diyor ben diyor 6 ayda bir yaptırmak istemiyorum. O da 3 ayda bir. Yani bu mesela kaç yıllık bir iyileşme Bu sağlar? uzun süreli bir iyileşme Bir sağlıyor. 3-5 yıl kurtarır mı? Çıkartır. Niye? Çok iyi. Çok iyi. 5 yıl çok iyi. Evet, Çok evet, iyi tabii. Çok 5 yıl çok iyi. Ya hastanın bir de o stres şeylerini, faktörlerini kendisinde azaltması lazım. Onu da söylüyoruz yani. Mutlaka kendisini stres Şimdi nedenlerini peki benim azaltması lazım. Şimdi yine bizim sıra hastalar bekliyor beni. Bak Evet. şimdi ben indim. Şimdi hemen geldi bir hasta egzama. Şşt, tamam reçeteye yazdım. Tamam. Hemen saçının içine sedefi gösterdi. Hemen şşt, reçeteye yazdım. Bel geldi. Hemen belge. Teyze diyor ki belim ağrıyor. Diyor ki teyze bacana buraya evet siyatik. Diyor ki güç kaybı var mı? Düşük ayak falan. Güç kaybı yok. Peki diyorum şey var mı? Karıncalanma yok. Yapacak hiçbir şey yok direkt sana. Direkt abi direkt algolojiye direkt bel. Yani çünkü hakikaten bir şey yok. Ya ben orada çözüm bulamam. Yani çünkü gerçekten ilacı yok. Hemen oradan RF ablasyon yakma. Ondan sonra anestezi, ligamentum flavuma falan onu da yaptık. Başı sorduk. Tamam başı sorduk. Kanser hastası. Şimdi bizim bir tane daha orada hasta var. Kim biliyor musun? Daha ne kaldı hocam? Kulağı çınlayanlar. Aa. Benim bu kulağı çınlayan grup var ya böyle orada en az 6 kişi duruyor orada. Onlar bekliyor. Kulağı çınlayanın ilacı
Ben yazıyorum. Bende 4 tane ilaç var. Döndürüp yazıyorum. Var mı bir şey böyle anestezide? Bir de Ya- kulak neden çınlar? Birçok nedeni var. Biz tabii ki sensöriyel nedenli olanlara ilgili şöyle bir çalışmaları yapıyoruz ama net bir şey söyleyemiyorum ona sonuçlarla ilgili. Burada büyük oksipital aurikuler sinir var. Kulağın şeyine giden alt taraftan. Şuradan ayrılıyor SCM'nin orada. Evet. Oraya bir gene blokaj yapıyoruz. Eğer çınlamayı azaltabiliyorsak o zaman şey yapıyoruz veya faset burada servikal faset C1 Evet. 2 3'te o bölgeden ayrıldığı için o bölgede enjeksiyonlar yapıyoruz. Yani ikili işlem yapıyoruz. İkili işlem yapıyorsunuz. Eğer bundan fayda görüyorsak devamını getiriyoruz. Ya şöyle hakikaten kulak çınlaması tedavisi yok. Evet. Yani bizim hasta grubu var hakikaten ya diyor ya gerçekten kafayı yemiş insan. Çünkü şöyle kafayı yedirecek bir durum. Gün içinde fark etmiyorsun bunu. Ama kulağına bir başını yastığa bir koydum sessiz ortamda. Gümbede ya hakikaten gerçekten sinir bozucu bir şey ya. Ben de bu depresyonu çok gördüm. Ya adam diyor ki ya bir gün uyusam diyor her şeyimi yaparım diyor ya. Bir gün kulağım O kadar mı? Ya çok kötü bir şey ya. Yani kulak çınlamasıyla ilgili yani bizim birkaç tane ilaç var. Hani ben neler şey yapıyorum bu konuda ilgili. Yani yazıyorum insanlara falan filan. Gerçekten de bir şey yok. Ama dediğin gibi sen fasetten şu arkadan diyorsun o C1, C2'den. Bir de kulak arkasına. Yani Şöyle. bir blok yapıp şöyle yaptırmak lazım. Bir oraya anestezik madde yapıp yarar sağlıyorsa yine Evet. aynı şey. Yani yakma yüzde kaç mesela 30 sağlar mı bir şey %30-40 mesela? Ya ona bir şey diyemiyorum işte. Ne, %20 sağlar mı? Sağlayabilir tabii Ya ki. %20 bile bir şey ya. Yani gerçekten çok büyük bir sıkıntı. Çınlaması sıkıntı, gerçekten sıkıntı. Daha dün Ağrı benim hele. akrabama dün gece saat 10 gibi geldi. Yaptım muayenehanede gönderdim. Kulak çınlaması mı? Bekliyorum sonuçlarını nasıl olacak Evet diye. belki de ilaçla beraber yapılabilir. Yani biraz ilaç yazılıp hani o üçlü bizim kombinasyon ilacı bir de senin şu sinir bloğunu yapıp oradan Bazen ikili. kulakta ozon da veriyoruz. Veriyor musun? Ha, o zaman? veriyorum, onu da veriyorum. Kulak zarının altına mı veriyorsun? Nereye veriyorsun? Direkt böyle steteskopun bağlıyoruz cihaza. İnsüflasyon olarak. Acaba orta kulağa versek olur mu biraz o zaman? Oraya nasıl vereceğiz? Bizim aynı timpana şey yapıyoruz ya timpanostomi gibi hani orta kulak yapıyorduk ya hani bizim Hasselbalch üçgeninin Ama onu- yanından. Yani orta kulağın içerisinde belki böyle bir şey yapıp timpanatomi yapıp böyle içine ben bir bakayım yayın var mı böyle bir. Olur. Merak ettim şimdi. Bizim bir çalışmamız vardı şeyle ilgili. Yaklaşık 30-40 hasta üzerinde yaptık kulakla ilgili olan. Yani iç kulak ve orta kulakla ilgili herhangi bir problem olmayan Hasta ama çınlaması ozon verdiniz. olan hastalara servikal fasete ozon verdik mesela. Bunlarda da ciddi anlamda fayda gördük. Yani bu biraz şey yapılabilir. Ya en azından ya Evet. bir büyük sıfır diye. Çünkü gerçekten yani kulak çınlamasının bir tedavisi ne yazık ki tıp literatüründe Evet. yok. Bu yani benim için çünkü bazen MR çektiriyoruz. Bazen damar loop yapıyor bizim orada. AIKA diye bir arter var. Beyinceye giden bir arter, beyin sapına. Bazen loop yapıyor. Hadi onu anlıyorum yani. Loop. Çok az ama. Vasküler loop çok az. Az. Çoğunda hiçbir şey yok yani. Bir de hani bazen Meniere oluyor. Onu da biliyorsun. Hani kulak çınlamasına baş dönmesi eşlik ediyor. Ve duyma azlığı. Meniere'nin ameliyatı var. Onu yaptırıyorum. Endolenfatik keseyi, Evet, oldu. dekompresyon ameliyatı. Çok iyi geliyor. Yani %40-50 azalt. Ama Meniere değil. Başka bir durum yok. Çınlıyor. Hakikaten zor. Yani Zor o- gerçekten. Sinir sistemi çöküyor evet. insanların. Hocam Nişantaşı'ndasınız İstanbul'da. Ha, değil mi? Beşiktaş'tayım. Tamam, en kısa sürede hocamı ziyarete gidelim. Bir hocayı muayenesine bir ziyaret En kısa edelim. sürede gidelim. Evet. Bugünlük bu kadardı efendim. Önümüzdeki günlerde görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum. Ben Profesör teşekkür ederim. Doktor Serbülent Gökhan Beyaz ve hocamız Profesör Doktor Oytun Erbaş'ın şahane sohbetine ben de eşlik ettim. Görüşmek üzere.